Herkes kendi hikayesinin baş karakteri olmak ister. Hoşlandığın birisi vardır, onunla hayaller kurarsın. Almak istediğin şeyler vardır, onun hayalini kurarsın. Ya da en basitinden arkadaş çevrende popüler olduğunu hayal etmek istersin. Bunların hepsi iyi hoş ama sahte gerçeklikler. Senin beynin hayal mi, gerçek mi yoksa rüyada mı olduğunun ayırdığını yapamaz. Yani sen rüyadayken ya da hayallerini kuruyorken beynin senin gerçeklikte yaşadığını düşünür. Bunun en büyük sıkıntısı şu. Beynin sen her hayal kurduğunda, her olmayacak bir şey için ya da olmasını istediğin ama adım atmadığın bir şey için hayalini kurduğun zaman hem dopamin salgılıyorsun hem de daha detaylı hayaller kurmaya başlıyorsun ve zaten dopamin salgıladığın için beynin hadi gidelim de bu hayaller için çalışalım, uğraşalım demiyor. Zaten istediğini elde ediyor beyin. Niye bir de gidip senin bu iş için ekstra bir sıkıcı iş yapmanı istesin ki? Sen hayallerini kuruyorsun ama bu seni başarılı olmaktan alıkoyuyor. Neticede sen hayallerini kuruyorsun ama bu konuda adım atmazsan hayal kurarak geçirilen her süre çöp demek. Daydreaming denilen şey senin gün içerisinde farklı farklı hayallerle kendi beynini meşgul etmen. Yani anda değilsin, farklı bir yerdesin. O an aklın şu an önündeki kahve bardağına bakmıyor da başka bir yerlerdesin, başka bir kahve bardağına bakıyorsun. Ya da farklı yerlerdesin, bu sefer kahve bardağına bakmıyorsun. Ve bu tamamen anda olmamaktan kaynaklanır. Anda olmamanın da en iyi, en hızlı, en pratik çözümü meditasyon yapmak. Meditasyon yapmanın yeri, zamanı yok. Bu sadece yoga yapan insanlar için ya da Budizmi benimsemiş insanlar için de geçerli değil. Meditasyon yapmak bildiğin bir egzersiz beynin için. Çok kolay bir şekilde yapılıyor. Hemen nefesini alıyorsun. Bu sırada nefesine odaklanıyorsun. Ve veriyorsun. Yapman gereken şey nefes alışına, verirken de verişine odaklanmak. Kafan ne zaman sağa gitse, sola gitse, başka bir yere odaklansan, atıyorum bir günlük problemin vardır, bir şey yazman gerekiyordur, ödevin vardır, bir sorumlulukların vardır ama bunlardan kaçıyorsundur. Aklına ne zaman onlar gelirse tekrardan nefesine dönüyorsun. O an işte hadi bunları birazcık düşüneyim, bunu düşündükten sonra nefesime dön... Hayır. Nefesine dönüyorsun. Kendi 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika meditasyon süresi ayırdıysan o alarm telefonuna çalana kadar meditasyon yapmaya devam ediyorsun. Meditasyon yaparken aklım sağa gitti, of işte meditasyonun bozuldu gibi şeyler düşünmene gerek yok. Bu meditasyonun tam olarak kendisi. Zaten aklının sağa sola gitmesi gerekiyor. Senin düşüncelerin, senin odağın ne zaman başka bir şeye kaysa sen tekrardan nefesine odaklandırdığın zaman işte bu meditasyondur. Senin sürekli orada oturup sadece nefesine odaklanman zaten mümkün değil. İlerledikçe bu odaklanma süreni zaten artırırsın. Eskiden belki 5 saniye odaklanabiliyordun nefesine. Artık 1 dakika, 2 dakika odaklanabilirsin. Ama o zamana gelene kadar ki o zamanla sürekli dikkatin sağa sola kayacak. Bu çok normal. Kendine bu yüzden kızma ya da kendine bu yüzden yüklenme. Meditasyonun sıklığı bir kere mi yapacağım, 10 kere mi yapacağım tamamen sana kalmış. Ama bir kere yapıyorsan da 10 kere yapana kıyasla 10 kat daha az verim alacaksın. Düzenli meditasyon yapmak az az da olsa arada sırada meditasyon yapmaktan her zaman daha iyidir. Ben her gün 3 maddede olmak üzere minnettarlık günlüğü tutmaya çalışıyorum. Ve her gün 2. maddede her zaman oluyor bu. Aklım sürekli sağa sola gidiyor. Ayağa kalkıyorum, kendi kendime konuşmaya falan başlıyorum evde yürürken. Ama sürekli orada sıkılıyorum ve aklımda başka düşünceler. Ben bu 2. maddeye geldiğim zaman, şu anda da az önce söylediğim gibi kendimi analiz ettiğim için 2. maddeye geldiğimde yine aklımın sağa sola gidebileceğinin farkındayım. O yüzden bir sonraki minnettarlık günlüğü tutuşumda 2. maddeye gelirken bu sefer daha dikkatliyim. Aklıma bir şey geldiği zaman bilinçsiz bir şekilde yerimden kalkıp evde yürüyerek bir şeyler düşünmeyeceğim. Çünkü biliyorum. Kendimi ne yapıp edip o masada tutacağım. Zihnimi o anda deftere, o anda yazıya odaklanacağım. Senin yapman gereken şey de bu. Sana ne zaman bu oluyor? Okuldasın, belki matematik dersi çok sıkıcı geçiyordur. Matematik dersinde bir şeyler düşünüyorsundur sürekli. Bunun farkında ol. O anda ki tamam ben artık daydreaming'i bırakmak istiyorum. Beni kötü etkiliyor. Bundan sonra matematik dersine odaklanacağım. Eğer sen bunu yapamazsan bilinçsiz bir şekilde, refleks gibi sürekli hayal etmeye devam edersin. Bunları ne zaman yaptığının farkında ol. Çünkü sadece sen durdurabilirsin. Hatırlatıcı şeyler, duvar kağıdı, telefon kılıfı, sağda solda bırakılan bir aksesuar, her zaman görebileceğin bir şeyler ya da duvarında bir yazı olması buradaki kilit noktalardan bir tanesi. Çünkü benim eskiden İzmir'deki evimde, hala duruyor hatta yazı, duvarımda God is watching you. Is he impressed yazıyordu. Benim bir amacım var, benim bir görevim var ve şu anda ona odaklanmam lazım. Başka ne işle uğraşıyorsam, başka neyi hayal ediyorsam onu bırakıp işime devam etmem lazım. Bu tarz hatırlatıcı şeyler. Benim için bu daha çok yazıdan geçiyor. Ben duvar kağıdını falan o kadar efektif bulmuyorum. Duvar kağıdımı işte kırmızı yaptım, bana bunu hatırlatsın. Bana çok efektif gelmiyor. Görebileceğim yerde yazılar, duvar kağıdıma yazı yazmak olabilir. Laptop ekranıma yazı koymak olabilir ya da duvarıma yazı yazmak olabilir. Tabii bir kağıt üzerinde direkt duvarına yazma. Bunlar gerçekten bana hatırlatıcı oluyor. Bunun faydasını çok gördüm. Ne zaman aklım başka bir yere gitse, başka bir şey olsa, başka şu olsa, bu olsa. Senin illa bir
Tanrı inancın olmak zorunda değil. En azından sorumluluk hissettiğin ya da belki de oraya hayalini kurduğun şeyin fotoğrafını asarsın. Belki bu güzel bir ailedir. Belki Fenerbahçe'yi tutuyorsundur ve ileride Fenerbahçe'de bir futbolcu olmak istiyorsundur. O zaman Fenerbahçe'nin takımın kadrosunu koy artık. Neden? İlham alıyorsan. Ya da ileride belki iyi paralar kazanmak istiyorsundur, iyi yerlere gelmek istiyorsundur. Onunla ilgili bir fotoğraf koy. Senin motivasyonunu arttıracak, seni tekrardan sorumluluk bilincine geri döndürecek bir fotoğraf ya da bir yazı. Burası çok önemli. Amacı olmayan bir ok, çöldeki bir kuş gibidir. Yani senin eğer bir hedefin yoksa, senin bir amacın yoksa, yaptıklarının arkasında sağlam bir temel yoksa, sen sadece rüzgarda sağa ya da sola savrulan bir yapraksın. Başka bir şey değil. Bir şeyler yapıyorsun, belki sınava hazırlanıyorsun ve diyorsun ki evet, iyi yerlere gelmek istiyorum. Bir şeyler başarmak istiyorum, iyi bir sıralamam olsun ama ondan sonra karar veririz nereye yazacağımıza. Şimdiden kendine bir hedef koy. Benim bu 12. sınıftayken birazcık alakasız olacak ama ben tıp okumak istiyordum ve psikiyatrist olmak istiyordum ilerisi için. Bu mezun yılımda bilgisayar mühendisliğine değişti ve bilgisayar mühendisliğimi de ODTÜ olarak hedefledim. Çünkü çok yüksek puanlı bir üniversite ve amacım şuydu. Yıldızlara hedef al, en kötü Ay'a ulaşırsın. Dedim ki ben en üst kısmı hedefleyeyim, en üst kısım için çalışayım, en kötü, elimden gelen en iyisini yapayım, en kötü, daha kötü bir üniversiteye giderim. Ama elimden gelenin en iyisini, şu anda işte ODTÜ'ye gitmek isteyen, bilgisayar mühendisliği isteyen öğrenciler bu kadar çok çalışıyor, benim de çalışmam lazım diyerek kendimi kamçılayarak, aklımda bir vizyonla harekete geçirdim. Senin de bunu yapman lazım. Eğer sen günlerini güzel bir şekilde planlarsan, eğer senin aklında güzel bir hedef varsa, net bir hedef. Bu şey değil. İleride güzel bir araba istiyorum, ileride güzel bir ev istiyorum. Değil. İleride güzel bir aile istiyorum. Değil. Kaç çocuk? Nasıl bir eş? Nasıl bir araba, nasıl bir ev? Bunları iyice biliyor olman lazım. İleride güzel bir üniversitede, hangi üniversite? Hangi bölüm? Nasıl insanlarla okumak istiyorsun? Hayal ettin mi? Nasıl hocalar istersin? Detaylı bir şekilde. Çünkü şöyle düşün. Eğer senin çok büyük hedeflerin olursa, kafanı 7/24 meşgul edecek kadar, sen nasıl başka şeyleri hayal etmekle, sen nasıl başka şeyleri düşünmekle zaman harcayabilirsin ki? Senin en büyük sorunlarından bir tanesi, hayallerinin yeterince keskin belirlenmemiş olması. Eğer onları yeterince keskin, yeterince net bir şekilde belirleseydin, zaten tek düşündüğün şey onlar olurdu. Sürekli işte bugün okula silahlı adamlar gelse onları dövsem de şöyle olsa... Hayır. Sen o aklındaki hayali gerçekleştirmek için aklındaki hayali düşünürdün ve tüm gün onun için çalışırdın. Bugün ODTÜ için, bugün Boğaziçi için, bugün Ege Üniversitesi için, şunun için... Hayır. Lütfen beni anla. Bu maddeler çok önemli. Öyle yabana atılması gereken şeyler değil. Bunların hepsini kendim yaşadım, kendim çözdüm. Denedim. Öyle internetten, o ne diyordan pıtı pıtı baktığım 3 maddeyi buraya sıralayıp size okumuyorum. Sana okumuyorum. En kötü anında bile en iyi hamleyi yap.